Hop hop. Burada burada. Sana şöyle bir yüz masajı yapalım. Oh. Aferin sana, aferin. Hop. Kendince oynamaya çalışıyor. Hoppa. Kısa kısa hareketler yapıyor. Sonra yine şey yapıyor. Değiştiriyor yönünü böyle. Burada bak. Tüm hayvansever dostlarımı selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elmedin. Pinjur'un çekimlerine devam ediyoruz. Yeni bir bölümde tekrardan beraberiz. İnşallah sizler de beğeneceksiniz bu bölümü. Abone değilseniz hemen abone oluyorsunuz ve Pinjur için birer like yapıyorsunuz arkadaşlar. Pinjurka, gel sana ilacını verelim. Aferin sana. Aferin sana. Bekle şimdi. Bir dakika vereceğim. Hop hop. Burada. Aferin sana. Aferin sana. Çok mu sevdin ilacını? Bak bakayım bana. Gel bakayım şöyle. Otur. Sana şöyle bir yüz masajı yapalım. Oh. Tatlı kedi. Tatlı kedi. Ver pati. Evet sevgili dostlar. Pinjur'a değişik ilaçlar yedirmeye çalışıyoruz. Bağışıklığı güçlensin diye. Sokağa da saldığımız için artık tasmasız da gezdirmeyi öğrettik. Haliyle dışarıdan herhangi bir hastalık kapmaması için elimizden geleni yapıyoruz. İlaçlar da çok seçici davranıyor. Her ilacı sevmiyor. Tabii ki çeşitli ilaçlara boğmuyoruz yani. Bir iki tane ilaç alıyor sadece. Yani bu bağışıklık ilacını sevdiği için bunu uzaktan çağırdığım anda geliyor. Artık tadı nasıl bilmiyorum ama çok hoşuna gidiyor. Seviyor musun bakayım? Çok mu seviyorsun ilacını? Kedilerin evde sürekli kapalı kalmasını istemediğimiz için ben herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka sokağa alıştırın tasmayla, tasmasız. Bahçeniz yoksa, eviniz müstakil değilse veya atıyorum apartmanda yaşıyorsanız tasmayla da alıştırabilirsiniz. Yani ben öyle başladım. Mutlaka bu özgürlüğü tatsınlar, dışarılara çıksınlar, gezsinler. Sürekli evde kapalı kalmaması gerekiyor. Ama tabii ki dışarı salmaya başladığımız anda da dış etkilerden, hastalıklardan, başka kedilerin hastalıklarından etkilenmemesi için bağışıklığını güçlendirmek adına değişik ilaçlar, şunlar bunlar yapmamız gerekiyor. Zaten parazit aşıları ne oluyor? İç dış parazit aşıları var. Onun dışında tabii ki bağışıklığını güçlendirmek için de değişik ilaçlar da var. Yani çok şükür bu kullandığımız ilacı da çok beğeniyor. Bugün sizlere Pinjur'un beğendiği oyuncakları, oynadığı oyuncakları biraz tanıtmaya çalışacağım. Pinjur nelerden hoşlanır, hangi oyuncaklardan hoşlanır, hangilerinden keyif alıyor. Onları göstermeye çalışacağım. En azından sizlere de bir fikir bağlamında yol gösterici bir şey olur. Kedilerin karakterleri de tabii değişiklik gösterebiliyor. Her oyuncağı sevecek diye bir şey yok ama ben kendi yorumlarımı tabii ki kataraktan da hangi oyuncaklardan işte kediler daha çok sever, daha çok hoşlanır onu anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Evet sevgili dostlar, Pinjur özel bir köşemiz var evimizde. Burada gördüğünüz gibi pencereden bahçeyi izleyebiliyor. Bahçede bazı yabancı kediler var. Onları gördüğü zaman tabii ki sinirleniyor. Bu taraftan onlara şey yapıyor, kızıyor. Ama karşılaştığı vakitte de onlardan çok korkuyor maalesef. Şöyle köşesini de gösterelim yakından. Oyuncaklarını da zaten hepsini burada bir arada tutuyoruz. Oynayacağı vakit hepsini meydana çıkartıyoruz. Meydanda bu sefer bir şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Ancak bu köşeyi çok sevdi. Daha evvelden başka bir yerde tutuyorduk. Yani duvarın dibindeydi. Çok fazla hoşuna gitmiyordu maalesef. Orada uzanmasını daha iyi yapmıyordu. Yani kullanmıyordu yani daha doğrusu bu. Kedi yatağı ağacı mı diyorlar, ne diyorlar, ben de ismini bilmiyorum yani. Kedi yatağı diyelim ona. Şöyle bir tane büyük var. Şu büyüğünü aldık ama hiç kullanmıyor. Bunu daha çok kullanıyor herhalde, köşeye yerleştirdiğimiz için olabilir. Keyfi yerinde zaten yani gördüğünüz gibi. Baksanıza. Biz burada anlata duralım. Pinjur orada bize köşeden baka dursun. Dediğim gibi yani yatağının konumlandırması çok önemli. Sık sık bazı evlerde karşılaşıyorum. Yani hayvan beslenildiği zaman kedinin yattığı ortam olarak tuvalet bölgesini seçiyorlar.
Haliyle akşamları da bazen bu sefer çok dolanmasın veya başka yere pislemesin diye hayvanları tuvalete kapatabiliyorlar. Yani bu bence çok yanlış bir uygulama. Özellikle işte tuvalet eğitimi verdiyseniz zaten hiç korkmayın, yani başka tarafa zaten pislemez. Kediler zaten o konuda daha dikkatli, yani köpeklerin tabii bu konuda bakımı daha zor ama kedi tuvalet eğitimini aldıysa zaten çok kolay bir şekilde dışarıda tutabilirsiniz. Yani biz burada evde şu köşede tutuyoruz. Daha sokağa alıştıramadım yani tuvaletini yapsın diye. Hala kumunu yapıyor ama bizi bu dertten kurtarsın. Kumunu sık sık temizlemekten yorulduk. Pincurun molozlarını toplamaktan, kumun arasından eşelemekten, ayıklamaktan yorulduk arkadaşlar. Bilmiyorum, mesajlar birilerine gidiyor mu? Şş, hop hop. Duyuyor musun? İşte görmezden geliyor. Hiç farkında bile değil güya. Benim adıma konuşmuyorlar ya. Yani ben orada işte Elmo şey yapıyor, yani videoda konuşuyor. Ya benle ilgili değil zaten ya, ben uyurum, keyfime bakarım. Önemli değil ya. Keyfi yerinde. Evet, sırasıyla oyuncaklarını da çıkartalım, gösterelim. En azından sizler de benzer oyuncaklar aldığınız vakitte hangisinden daha çok kediler hoşlanır bir fikir edinmiş olursunuz. Sırasıyla ayıklamaya başlayalım. Evet sevgili dostlar, sıra geldi şimdi oyuncakları tanıtmaya. Hazır videoyu çekmeye başlamışken Pincur da hemen merakından geldi. Göreceğiniz üzere zaten tünelini çok şey yapıyor, beğeniyor. Seviyor bununla oynamayı. Şimdi yakından öncelikle göstereyim. Şöyle bir oyuncağı var. Şunun altında da şöyle bir pimpon topu tarzında bir top var. Bunu kenarlardan patileriyle vurduraraktan oynuyor. Yani ilk başlarda çok oynuyordu. Ancak sonra oynamayı bıraktı ama şöyle bir şey tespit ettim. Tabii ki her şey tecrübeyle. Biz de sonradan öğreniyoruz bazı şeyleri. Oynamasını istiyorsanız bunu ortaya çıkarın arkadaşlar. Ortaya çıkarın, öyle oynatın. Yoksa normalde oyuncakların bıraktığımız kısım, topladığımız kısım orası, o köşe. Yattığı kısım da burası zaten. Şimdi bunu bu köşede bıraktığımız zaman sürekli o köşede oynamıyor. Çünkü arkasına da girip şey yapamıyor yani. O pimpon topunu çeviremiyor yani. Sadece önden şey yapıyor, erişebiliyor. Pimpon topu arkaya gidince de bu sefer oynamayı bırakıyor. Şu üstündeki şey hiç ilgilenmiyor bile zaten. Yani alttaki pimpon topuyla daha çok şey yapıyor, oynamayı seviyor. Yani dediğim gibi herhangi bir köşede bırakmayın. O köşede durduğu vakitte etrafında dolanamayacağı için pimpon topuyla beraber oynamayı bırakıyorlar. Onun için oynatacağınız zaman çıkarın. Bir saat, 2 saat ortada bırakın. Ortada durduğu vakitte oynar zaten. Videonun başlangıcında zaten görür görmez ortaya çıkardığımı oynamak istedi zaten. Ama şimdi tabii ki size gösterince korkup kaçtı. Sonrasında dostlar şöyle bir tüneli var. Bu normalde böyle katlanabiliyor. Kaldırılması da kolay, muhafaza edilmesi için, yer tutmaması açısından. Yani katlanan bir şey olduğu için çok fazla yer kaplamıyor. Açtığınız vakitte de ortada bu şekilde duruyor. Bu tünelle de şöyle oynuyoruz. Kenarından böyle parmaklarımızı sürterekten o köşeden bu köşeye koşturmaya çalışıyoruz. Çok seviyor böyle şeylerle oynamayı. Veya işte atıyorum oyuncak tarzı bir şeylerle gösterip oradan buraya zıplamasını falan sağlıyoruz. Tabii evvelden dediğim gibi yani kedilerin karakterine göre değişiklik gösterebilir oyuncaklar olan sevdası. Ama Pincur bunlardan hoşlanıyor yani. Şimdi mesela şöyle örneğin göstermeye çalışayım. Yaptırabilecek miyiz bilmiyorum. Şu anda sakin hareket ediyor. Bak işte patisini çıkarmaya çalışıyor yani. Daha evvelden deliler gibi böyle oradan oraya, oradan oraya koşturup duruyor. Yakalamaya çalışıyor. Şöyle şu oyuncağıyla mesela atıyorum şöyle bir çevirmeye çalışalım. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Hop öbür tarafa götürelim. Dışarı bakıyor şu anda nerede olduğunu. Bak burada burada. Bak bakalım fırlayacak mı? Aferin sana, aferin. Gördüğünüz gibi yani tünelin içinden girip oyuncaklarını böyle kovalamayı çok seviyor. Hoşuna gidiyor. Hop. Aferin sana. Şöyle dışarıdan bakıyor nerede olduğuna bazen. Hoppa. Aferin sana, aferin. Aferin sana. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Yani kısa bir demonstrasyon ile gördüğünüz gibi yani tünel ile oynamayı seviyor. Etrafından oyuncaklarla şeylerle daha da teşvik edebilirsiniz. Yani bu tarz şeyleri kediler bayılıyor zaten.
Nerede küçük aralıklar var, nerede küçük boşluklar var. O tarz yerlere zaten girmeyi sevdikleri için bu tünellere de bayılıyorlar. Sırasıyla şöyle bir oyuncağı daha var. Onu da göstereyim. Bunun bir kapağı daha vardı. O kapağıyla beraber bunun içindekini çıkarmaya çalışıyordu. Ama bu ne maddesi bilmiyorum tam olarak. Yani kedilerin koku duyularını etkileyen, buna bağımlılık yaratan bir şey olabilir yani bilmiyorum. Catnip dedikleri bir şey de var, bir madde de var. Bilmiyorum onun özü var mı içinde. Buna bayılıyordu bir dönem. Kemiriyordu, şey yapıyordu. Kemire kemire zaten artık bu içinde durmaz hale geldi yani çıkıyor. Bunu ayrıyeten de çıkartıp şey yapıyoruz. Oynattığımız zaman da oluyor ama yani oyun için mi bunu kullanıyor yoksa atıyorum o maddeye bir bağımlılık mı yaratıyor bilmiyorum yani açıkçası hiçbir fikrim yok. Bu şekilde peşinden gidiyor ondan sonra kendince oynamaya çalışıyor. Özellikle yuvarlak ev cisimlerine karşı da bir bağımlılığı var. Her kedi için geçerli midir bilmiyorum. Yani daha önceki kedimde böyle bir bağımlılık yoktu maalesef. Ama işte Pinscher böyle şeylerden hoşlanıyor. Özellikle su kapakları falan var. Su kapaklarıyla oynamayı seviyor yani. Onlar halının altına falan sokuşturmayı, kaybetmeyi, sağa sola koşturmayanlarla bayılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi zaten o topla birlikte her tarafa oynuyor. Gelelim sıradaki oyuncağa. Hepimizin bildiği gibi kedilerin vazgeçilmezi Lazar. Bunun bir küçüğü de vardı yani şu boyda falan. Pili sık sık bittiği için bu büyüğünden aldım. Ancak büyük küçük fark etmez sevgili dostlar. Lütfen kedilerin, hayvanların gözlerine tutmayınız. Gözlerine tuttuğunuz vakit maalesef zarar verebiliyor. Kör bile edebilir. Yani onun için oynattığınız vakit halının üzerine tutun, duvara tutun ama kedinin üzerine tutmayın yani. Kazara gözüne geldiği vakitte gözüne zarar verebilir. Özellikle şu zamanlarda çok işimize yaradı. Henüz 1 yaşına daha girmedi ama 2 defa son zamanlarda bir kızgınlık dönemi yaşadı maalesef. Artık ergenlik çağını şey yapıyor, atlatıyor. Atlattığından dolayı biraz böyle geceleri sesli dönemleri geçirdiği zamanlar oldu. Yani hareketli geçirdiği zamanlar oldu. O enerjisini atabilmek için lazer çok işimize yarıyordu. Yani lazerle şöyle sağa sola oynatıp oraya buraya koşturup yorultmaya çalışıyorduk. Yorulduğu vakitte bu sefer kızgınlık dönemini daha hafif bir şekilde atlatabiliyorduk yani. Önemli bir kurtarıcı. Diğer bir koşturabildiğimiz, enerjisini harcayabildiğimiz zaten oyuncaklardan birisi de bu. Şimdi normalde diğerini göstereyim ben. Şöyle bir telli oyuncak var. Bunun ucunda da zaten şeyler vardı yani tüyler vardı ama işte onların hepsini kemirdiği için maalesef yok artık yani ama siz olduğunu varsayın. Bununla oynamayı çok seviyorum. Ben böyle şu şekilde zıplatıp peşinden gelmesini sağlıyordum. Şimdi bakalım sesini duydu. Kaçtan yavaş yavaş gelmeye başladı yani. Hoppa! Bak burada. Ya şunu öyle ortaya atalım tekrar. Bunu böyle koltukların üzerine, işte ne bileyim koltuk altına falan sürükleyerekten Pinscher'u şey yapmaya çalışıyorduk. Yani enerjisini almaya çalışıyorduk. Ama işte bununla ilgisi azaldı maalesef. Gördüğünüz gibi zaten çok fazla tepki göstermiyor yani. Demin bir yere bir üzerine atlar gibi oldu ama bir kere üzerine atladıktan sonra peşini bırakıyor maalesef. Yani bilmiyorum yani o üzerindeki tüylerin olmamasından kaynaklı olabilir yani. Tekrardan buna gelecek olursak arkadaşlar. Bu da ona benzer bir oyuncak ama yani ipiyle beraber çok daha farklı böyle bir hayvansal tepki yaratıyor üzerinde. Duygularına daha çok hitap ediyor kedinin. Pinscher'u şimdi bu videoyu çekip sizlere göstermeye, oyuncaklarını tanıtmaya çalıştığım için deminden beri oynuyor. Yoruldu artık arkadaşlar. Onun için buna da şey yapmıyor. Çok ilgi göstermiyor. Ama dediğim gibi yani en çok koşturabildiğimiz oyuncak bu. Bahçeye mesela çıktığı zaman gelmek istemediği dönemler oluyor. Yani daha doğrusu zorla eve getirdiğimiz dönemler oluyor. Tasmasız da gezdirmeye çünkü alıştırdık artık. Bunu çıkardığımız vakit Pinscher'u eve işte getirtebiliyoruz bunun sayesinde. Çalılarda veya her neyse nerede saklanıyorsa oralardan çıkartıp eve gelmesini ikna edebiliyoruz. Sonrasında şöyle bir topu var. Bu topun peşinden koşturmayı da çok seviyor ama yani kendisi tek başına oynamıyor. Biz bunu işte sağa sola koşturmak amacıyla kullanıyoruz. Uzağa attığımız vakitte peşinden gidip şey yapabiliyor, koşturabiliyor. Fazlasıyla yoruldu. Bir daha koşacak mı bilmiyorum ama deneyelim. Şöyle uzağa doğru fırlatalım. Evet koşar gibi oluyor. Bir daha deneyelim.
Sanırım koşacak gibi oluyor. Şu anda hazırlanıyor. Biz topumuzu atalım. Hopa. İşte bu zilli oyuncağına bayılıyor diyebilirim ama işte biz de yorduğu için çok fazla oynamıyoruz. Yani daha çok onu enerjisini harcayacağımız vakitte kullandığımız bir oyuncak. Almayın diyebileceğimiz bir oyuncak varsa da kesinlikle şu farelerden şeylerden almayın arkadaşlar. Yani en azından Pincur bununla oynamıyor hiç. Al işte bak arkada tekrardan o top gibi oyuncağını buldu. Üzerinde bir koku var yani. O herhalde o kokudan kaynaklı şey yapıyor yani ondan hoşlanıyor. Koltuğun altına girdiği için şimdi oyuncak şimdi onu çıkarmaya çalışıyor. Neyse başa dönelim. Şöyle bir oyuncak var. Fare. Bunun kurmalısı var, pillisi var vesaire vesaire. Hiç boşuna paranızı harcamayın. Bu tarz şeyler hiç ilgi göstermiyor yani. Cebinize ziyandan başka bir şey değil. Bakarsanız fare çok tatlı gözüküyor. İnternetteki sunumları da falan kediler ilgi gösteriyor gibi şey yapıyorlar ama bilmiyorum yani Pincur'un karakterinden kaynaklı herhalde kendisi ilgilenmiyor. Başka kediler belki oynuyor olabilir ama bir de çok çabuk bozulan şeyler ya. Bu çok ucuz Çin'de üretilen dandik oyuncaklardan birisi yani. Bence iş yapmayın, vaktinizi kaybetmeyin. Gelelim şimdi en sevdiği oyuncağa. Arkadaşlar en sevdiği oyuncak bu. Şöyle şunu bir kapağını kapatalım. Fare kuyruğunu andıran bir şeysi var, uzantısı var. İçinde kendi pili var. Bu top kendi etrafında dönebiliyor. Ama çok gelişmiş bir şey, oyuncak yani. 2 tane modu var yani. Bu hızlı mod bir de yavaş mod. Bu oyuncak böyle işte değişik ileri geri hareketlerle bir farenin kaçmasını, hareketlenmesini andırdığı için kedi üzerinde özellikle tepki yaratıyor. Bak uzaktan gördü. Oyuncağını hatırladı zaten. Şimdi şey yapıyor yani. Yanlışıp bakmak istiyor. Type-C bağlantısından şarj olabiliyor. Yani pil falan almanıza gerek yok. Öyle bir özelliği var. Yani bunu da biz satın almadık aslında. Komşumuz bize hediye etti. Yani gerçekten güzel bir oyuncak bir şey. Hiç haberimiz yoktu yani. Ben de oynamaz diye düşünüyordum ama bayılıyor şu anda. Şimdi burada da açma kapama düğmesi var. Uzun basarak açıyorduk galiba. Evet. Şimdi şöyle. Bakın. Ara ara hareketleniyor. Ondan sonra duruyor. Kısa kısa hareketler yapıyor. Sonra yine şey yapıyor. Değiştiriyor yönünü böyle. Pincur zaten bayılıyor buna yani. Şu anda oynamak istiyor. Modunu da tekrardan üstüne basılı tutaraktan da değiştirebiliyoruz. Buna basılı tutuyorum. Yok pardon tekrar açalım. Bir daha normal tek basıyormuşuz. Şimdi maviye döndü. Bu daha yavaş bir modu. Yani kedi çok fazla yormadan oynatmak istiyorsanız bu yavaş modunda çalıştırıyorsunuz. Ama yok illa koşsun biraz enerjisini harcasın derseniz nerede düğmesi? Tamam Pincur vereceğim. Bir dakika bekle vereceğim. Videoya bakıp görmeye çalıştığım için olmadı. Bir kere basıyorsunuz kırmızı moda geçti. Böyle işte hareketli şeyleri de var. Modları da var. Ha bu da şey 3. modu sanırım ya. Bir dakika bakalım. Evet kırmızı, mavi. Bir de hani morumsu pembemsi diyebileceğimiz bir mod var. Bu en hızlısı. Mavi en yavaş, kırmızı orta. Bu pembe morumsu olan kısmı ise ışıklısı en hareketli kısmı oluyor. Şimdi ortaya atacağım. Ortaya atar atmaz zaten Pincur oynamaya başlayacak yani. Şöyle. Ya bir takılma gibi bir durum yok zaten. Kesinlikle takılma gibi bir durum yok yani. Kendi kendine zaten sağ sol yön değiştirdiği için gittiği yerden de kendi kendini çıkartabiliyor yani. Koltuğun altına girecek veya masanın altına girecek diye dert etmeyin. Kediler zaten peşinden koşturup şey yapmak istiyor. Oynamayı seviyor yani. Ayıp olmasın diye dokundun. Neyse gördüğünüz gibi arkadaşlar sağa sola bu oyuncak koşturup koşturup gidiyor. Kedi de peşinden takılıyor. Pincur maalesef hala çok yorgun. Enerjisi tükendiği için oyuncağın peşinden dahi şu anda çok fazla koşmuyor. Burada bak. Evet sevgili dostlar. En azından Pincur açısından oynadığı, ilgi gösterdiği oyuncakları sizlere göstermeye çalıştım. Çekimleri yapalım, güzel bir sunum olsun diye uğraşırken işte biraz zaman alıyor tabii ki bunlar. Yani kedinin zaten maksimum ilgi gösterebileceği vakit 10 dakika yani bilemedin 15 dakika. Ondan sonra zaten yorulmaya başlıyor. Ben bu çekimleri yapana kadar da zaten kedi yoruldu yani çok fazla oyuncaklarla ilgilenmek istemedi ama kabaca size göstermeye çalıştım yani. Bizim denediğimiz oyuncaklar arasında yani kedinin en çok ilgi gösterebileceği hangi tarz oyuncaklardan daha çok hoşlanıyor anlatmaya çalıştım.
Yani sizin kediniz de büyük ihtimalle bunlara ilgi gösterecektir tahmin ediyorum yani. Ama baştan da dediğim gibi yani kedilerin karakterleri farklı olabiliyor. Oyuncaklar olan ilgisi farklı olabiliyor. Biraz da sizin deneme yanılma yapmanız gerekiyor ama en azından dediğim gibi yani o fareden uzak durun. O fareden derken tekrardan gösteriyorum. Bu fareden uzak durun arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Boşuna paranızı harcamayın. Diğer gösterdiğim oyuncakları alabilirsiniz. Böylelikle videomuzu da sonlandırmaya çalışalım. Pinçur'u da tekrardan kayda alalım. Pinçur Hanım, takipçilerine selam göndermek ister misin? Yoruldun mu artık? Hadi sen de yorulduysan artık bu videoyu böyle sonlandırabiliriz. Umuyorum bu benim tecrübelerim sizlere de faydalı olacaktır. Takipte olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğen yapın. Teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.